İkinci bölümden tekrar merhaba arkadaşlar. Bu bölümde ön bedenleri öreceğiz. Aynen arka beden gibi başlayacağız. Ajur desenle devam edeceğiz. Önce ilmek sayısını hesaplayarak başlamak istiyorum. 146 ilmekle arka bedeni örmeye başlamıştık. 2'ye bölüyorum. 73 ilmek çıkıyor. 73 ilmekle başlayacağız ama bu bulduğumuz sayının desenimiz için uyması gerekiyor. Desenimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyordu. 73 değil 72 alıyoruz. Çünkü 72 tam 8'e bölünüyor arkadaşlar. 72 ilmek ajur desen için 2 ilmek de kenar ilmek olarak ekliyoruz. 74 ilmekle ön bedenleri örmeye başlayacağız. Sağ ön bedenden başlıyorum. İtalyan ilmek alma tekniği uyguluyoruz. 3 numaralı şişle ilmek almaya başlıyorum. İlk 3 sırayı 3 numaralı şişle öreceğiz. Şu şekilde ilk ilmeği alıyorum. Daha sonra bir ters, bir düz ilmek alarak toplam 74 ilmek alalım. 74. ilmeği normal ilmek alma yöntemiyle alıyorum. Dönüş yapıyorum. Birinci sıraya başlıyorum. İpim önde. İlk ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sırada ters ilmeğimiz var. Ters ilmeği de örmeden alıyorum. İpim önde. İpi arkaya geçiriyorum. Düz ilmeği örüyorum. Ters ilmeği örmeden kaydırıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Birinci sıranın sonuna geldim. Düz ilmekten sonra kenar ilmeği ters örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İpim arkada, kenar ilmeği kaydırıyorum. Sırada ters ilmek var. Örmeden alıyorum. Düz ilmeği örüyorum. Bu şekilde 2 sıra örelim. 2 sırayı tamamladım. Önceden örmüş olduğum sırayla birlikte 3 sıra ördüm. 3 numaralı şişlerle düz ilmekleri örüp ters ilmekleri örmeden aldım. Şimdi 3,5 numaralı şişlere geçiş yapıyorum. Birebir lastik öreceğiz. Hem düz hem de ters ilmekleri örüyoruz. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sıradaki ters ilmeği örüyorum. Daha sonra düz ilmeği de örüyorum. Bu şekilde toplam 10 sıra birebir lastik örelim. Toplam 10 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi ajur desene geçiş yapacağım. Aynen arka bedendeki gibi başlayacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece ilmek sayısı daha az. Zorlanırsanız arka beden videosundan takip edebilirsiniz. Şimdi birinci ajur desenden 4 tam tekrar yapacağız. 5. tekrara başlayacağız. 7. ve 8. sırayı örmeyeceğiz. Tamamladıktan sonra ikinci ajur desene geçiş yapıyoruz. 10 sıra örüyoruz. Daha sonra 4 sıra haroşa ördükten sonra bir tekrar daha yapıyoruz 10 sıralık. Toplamda 64 sıra oluyor. Bu şekilde 2 tekrar yaptıktan sonra yani 128 sıra ördükten sonra yaka ilmeklerini eksiltmeye başlayacağız. Bu şekilde örelim. Yaka ilmeklerini eksiltirken tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedeni yaka kesimine kadar ördüm. Ajur desen başlangıcından itibaren 128 sıra ördüm. 129. sırayı örerken sağ taraftan birer birer ilmek eksiltmeye başlayacağız yaka için. Lastik başlangıcından son ördüğüm sıraya kadar olan uzunluk ise yaklaşık olarak 37 santimetre. Şöyle arka beden üzerinde göstermek istiyorum. Biz ön bedenleri buraya kadar ördük. Buradan itibaren öreceğimiz 104 sıra var. Bu 104 sırayı örerken kaç ilmek eksilteceğiz ve bu eksiltmeleri kaç sırada bir yapacağız? Şimdi bunu hesaplayacağız. Şöyle göstereyim. Arka bedeni örerken 48 ilmek yaka için eksiltmiştik.
Bunu ikiye bölüyoruz. Yarısı sağ ön bedende, yarısı da sol ön bedende eksiltilecek. Yani 24 ilmek eksilteceğimizi buluyoruz. 104 sırayı 24'e böldüğümüzde 4 küsür çıkıyor. Yani 4 sırada bir ilmek eksilterek devam edeceğiz. Örmeye başlıyorum. Birinci ajur desenden kaldığımız yerden devam edeceğiz. 4 sıra haroşa öreceğiz. Kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kesimi bu 2 ilmekten sonra yapacağım. Her kesimi bu şekilde yapacağız. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerimizin yönü sol tarafa bakacak. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de bu ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Birinci eksiltmeyi yaptım. Şimdi haroşa örmeye devam ediyorum. Toplam 4 sıra haroşa örelim. Eksiltme yaptığım sırada dahil olmak üzere 4 sıra haroşa ördüm. Şimdi ikinci kez eksiltme yapacağız. Birinci ajur desenimizin 5. sırasındayız. Bir sıra düz öreceğiz. Dönüşte de ters örerek geleceğiz. Yine kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek eksiltiyorum. İlmeklerin yönü sol tarafa bakıyor. Şimdi düz devam ediyorum. 5. sırayı düz örelim. 6. sırayı da ters örerek gelelim. 7. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Şimdi 7. ajur sırasına başlayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ilk deliğin tam bu deliğin üzerine denk gelmesi. Şimdi kenar ilmekten sonra 2 düz ilmek örüyorum. Burada artış yaparak eklemiş olduğumuz bu ilmeğin önünden artış yapıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 7. sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettireceğiz. 8. sırada da bütün ilmekleri ters öreceğiz. Dönüşte de bir ilmek daha eksilteceğiz. 7. ve 8. sıraları tamamlayalım. Tekrar birlikte olacağız. 8. sırayı tamamladım. Tekrar ajur desenin 1. sırasından itibaren 8 sıra daha öreceğiz. Bu şekilde 4 tam tekrar yapacağız. 5. tekrara başlayacağız ama 7. ve 8. sırayı örmeyeceğiz. Daha sonra 2. ajur desene geçiş yapacağız. Eksiltmeleri de her 4 sırada bir kez yapacağız. İkinci eksiltme sırası da dahil olmak üzere 4 sırayı tamamladım. Şimdi 3. kez eksiltme yapıyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz ördükten sonra bir ilmek eksiltiyorum. 3. eksiltmeyi yaptım. Şimdi 4 sıra haroşa örerek devam edeceğim. Bu şekilde eksiltmeleri yapalım. 2. ajur desene başlarken tekrar birlikte olacağız. 1. ajur deseni tamamladım. Bu sıradan itibaren 2. ajur desene geçiş yapacağız. Bu arada her 4 sırada bir yaka kenarında da ilmek eksiltmeyi sürdürdüm. Toplam 10 kez ilmek eksilttim. Şişimde 64 ilmek kaldı. Şimdi 2. ajur desene nereden nasıl başlayacağımızı hesaplayacağız. Çünkü buradan ilmek eksildiği için başlangıç yeri değişti. Bu da çok basit arkadaşlar. Şöyle bir hesaplama yapıyoruz. Şişimdeki ilmek sayısı 64 ilmek. 2 ilmek çıkartıyorum. Kenar ilmekler bu desene dahil olmadığı için toplam 62 ilmeğim bulunuyor. Son taraftaki 6 ilmeklik bu bitiş bölümünü çıkartıyorum. 62'den 6 ilmeği çıkardığımda 56 ilmek kalıyor. Bizim desenimiz 8'er ilmekten oluştuğu için 56'yı da 8'e böldüğümde 7 tekrar yapacağız. Tam denk geliyor arkadaşlar. Artan ilmek olmuyor. Eğer diyelim ki 2 ilmek artsaydı kenar ilmekten sonra bu artan 2 ilmeği ördükten sonra desene başlayacaktık. Ama bizde tam bölündüğü için 56
Hemen kenar ilmekten sonra buradan başlayacağız ve bitişimiz bu şekilde olacak. Kenar ilmeği kaydırıyorum ve hemen desene başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 2 ilmek dolama yapıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Daha sonra 4 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar başlıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıp bir ilmek daha eksiltiyorum. 4 düz örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yedinci desen tekrarını yaptım. Buradayım. Sol şişimde 7 ilmek kaldı. Bunlardan biri kenar ilmek. 2, 4, 6 ilmek de desenimizin tamamlanması için. Şimdi bir ilmek eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 dolama yapıyorum. Bir ilmek daha eksiltiyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Deseni tamamladım. Kenar ilmeği örüp dönüş yapıyorum. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Üçüncü sıraya başlayacağım. Üçüncü sırayı örerken de yaka için bir ilmek eksilteceğiz. Hemen ilmek eksiltmeden önce bu ajur bölümünün nerede olacağını hesaplıyorum. Bir kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüp bir ilmek yaka için eksilteceğiz burada. Daha sonra burada 4 ilmeğimiz vardı düz örülen. Şu ilmek eksilttiğim ilmekler hariç düz ördüğümüz ilmeklerin tam orta bölümüne bir ajur yapacağız. 1 2 ilmeği birlikte örüyoruz. 3 4 düz öreceğiz. Daha sonra burada bir ilmek eksilteceğiz. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Sol tarafa doğru bir ilmek eksiltiyorum. Yaka ilmeğini eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. Tekrar sol tarafa doğru bir ilmek eksiltiyorum. Şimdi 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Yine bu 4 düz ilmeğin tam ortasına bir ajur çalışacağım. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. Yine bir ilmek eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Zaten düz örülecek ilmekler belli. 2 tanesi artış yaptığımız ilmek. Sağda ve solda da birer ilmek düz örülüyor. 1 2 3 4. Tekrar bir ilmek eksiltiyorum. 2 dolama yapıyorum. Sol tarafa doğru bir ilmek eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. 4 ilmek düz ördüm. Sağ tarafa doğru bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek artış yapıp kenar ilmeği örüyorum. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri ters örerek devam ediyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi 5. ajur sırasına başlayacağım. Aynen 1. sıradaki gibi öreceğiz. İlk deliklerin üzerine şimdi birer delik daha çalışacağız. Buradaki deliği atlayacağım çünkü dönüşte yaka için ilmek eksilteceğiz. Daha düzgün durması için buradaki deliği çalışmayacağım. Bu ajurun orta noktasına kadar düz öreceğim. Burada bir ajur çalışacağım. Bu 2 ilmeği birlikte öreceğimiz için 2
4, 6 kenar ilmekle birlikte 8 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek 1 ilmek eksiltiyorum. 2 ilmek doluyorum. 1 ilmek de sol tarafa doğru eksiltiyorum. Tam üzerine bir ajur çalıştık. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 ilmek eksilttim. 2 dolama yapıyorum. 1 ilmek de sol tarafa doğru eksiltiyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde devam edeceğiz. Toplam 10 sıra çalışacağız. Daha sonra araya 4 sıra haroşa öreceğiz. Bir sıra düz, bir sıra ters ördükten sonra aynen bu deseni bir kez daha çalışacağız. Toplam 208 sıra olduktan sonra omuz eğimlerini yapmaya başlayacağız. Her 4 sırada bir yaka için ilmek eksilterek devam edelim. Omuz eğimlerini yaparken tekrar birlikte olacağız. Sağ ön bedende ajur desene başladığım sıradan itibaren 208 sıra ördüm. Şimdi sol taraftan omuz eğimlerine başlayacağız. Omuz eğimlerini aynen arka bedende yaptığımız gibi çalışacağız. Şu an şişimde 54 ilmek bulunuyor. Yaka kenarında her 4 sırada bir ilmek eksilterek devam ettim. Toplam 20 kez eksiltme yaptım. Eksilteceğim 5 ilmeğim kaldı. Arkayla denk olması için 24 ilmek eksilteceğimi belirtmiştim. Başlarken bir ilmek fazladan eklediğimizi unutmuşum arkadaşlar. O eklediğimiz bir ilmeği de yakada eksilteceğiz. Yani 49 ilmek kalacak omuzda. Toplamda yaka için 25 ilmek eksilmiş olacak. Şimdi 209. sıraya başlarken sol taraftan bir kısa satır dönüşü yapacağım. 4 ilmek ayırıyorum. Şöyle arka bedende yapmış olduğumuz işlemleri hatırlayalım. Arka bedenin sol omuzunu çalıştığımız gibi çalışacağız bunu arkadaşlar. Şöyle ters oluyor simetri olarak düşünürsek. Şimdi buradan başlayacağım. Ayrıca kadar geleceğim. Bir kısa satır dönüşü yapacağım. Daha sonra yine 4 ilmek bırakıp ikinci kısa satır dönüşünü yapacağız. Toplam 10 kez 4'er ilmek bırakarak kısa satır dönüşü yapacağız. Daha sonra da 3'er ilmek bırakarak devam edeceğiz. Şimdi bir eksiltme yapmam gerekiyor yaka kenarında. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum ve bir ilmek eksiltiyorum yaka için. Eksilteceğim 4 ilmek kaldı. Devam ediyorum. Ayraca kadar düz devam edelim. Ayraca geldim. Ayracı çıkarmadan önce yine 4 ilmek işaretliyorum. Bir dahaki kısa satır dönüşünü buradan yapacağız. Ayracı çıkarttım, dönüyorum. 4 ilmek örmeden döndüm. Sol şişimdeki ilk ilmeği sağ şişe aktarıp geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturdum. Kısa satır ilmeğimiz. İkinci haroşa sırasına başladım desenimizde. Devam ediyorum. Yaka kenarına kadar devam edelim. Yaka kenarına kadar ördüm, dönüyorum. Şimdi 3. haroşa sırasına başlayacağım. Ayrıca kadar devam edeceğim. Ayrıca kadar ördüm. Şimdi ikinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Yine buradan bir sonraki yeri işaretliyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ayırıyorum. Bir dahaki sefer dönüş yapacağım yeri işaretliyorum. Ayrıca çıkartıp ikinci kez kısa satır dönüşü yapıyorum. Yine bir ilmek sağ şişe alıp geriye doğru çekiyorum. 4. haroşa sırasına başlıyorum. Yaka kenarına kadar düz devam ediyorum.
Yaka kenarına geldim, dönüyorum. Şimdi yaka kenarında bir ilmek eksilteceğim. Bir sıra düz öreceğim. Dönüşte ters örerek geleceğim. Bu şekilde devam edecek. 22. kez eksiltme yapıyorum. Kenar ilmekten sonra bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. 22. eksiltmeyi yaptım. Belirttiğim gibi toplamda 25 ilmek eksilecek. Devam edeceğim. Buradan dönüş yapacağım. Yine 4 ilmek bırakıp dönüşler yapacağım. Toplamda 10 kez 4'er ilmek bırakacağım. Daha sonra üçer üçer devam edeceğim. Son kez kısa satır dönüşü yaparken tekrar birlikte olacağız. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, son kez kısa satır dönüşü yapacağım ve ilmekleri örüp daha sonra da ters taraftan kapatacağım. 13 kez kısa satır dönüşü yaptığımızı belirttim ama aslında 12. kez kısa satır dönüşü yapıyorum. Ayırdığım ilmek grupları 13 grup olduğu için 13 kısa satır dönüşü diye belirtiyorum arkadaşlar. Aklınız karışmasın. Şimdi 12. kez dönüş yapacağız. Bu son 13. grubumuz oluyor. Buradan dönüş yapmıyoruz artık. Devam edelim. Ayrıca kadar örüyorum 3 ilmeği. Ayrıca çıkartıp dönüyorum. Buradayız. Son kısa satır dönüşü oluyor. İlk ilmeği geriye doğru çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Şimdi bütün ilmekleri düz öreceğim sıra sonuna kadar. Kısa satır ilmekleri, bu çift ilmekler, ikisini birlikte bu şekilde düz örüyorum. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örelim. Dönüyorum. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters tarafta olduğumuz için kesmeden önce ilmeği ters örüyorum. İlk ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyorum. İlmekleri kapattım. Son bir ilmeğim kaldı. İpi kesmeden önce omuz dikişi için ip ayırıp daha sonra keseceğim. Omuz kenarının yaklaşık 3-4 katı kadar ip ayırıyorum ve ipi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirip kapatıyorum. İpi biraz fazla bıraktım. Örerek dikeceğim arkadaşlar. Sağ ön bedeni tamamladım. Aynı şekilde şimdi sol ön bedeni öreceğiz. Yine 74 ilmek alarak başlayacağız. Lastik örgünün üzerine 64 sıralık 2 tam ajur deseni çalışacağız. Yaka ilmeklerini eksiltmeye başladığımız zaman tekrar birlikte olacağız. 74 ilmek alarak sol ön bedeni örmeye başladım. Lastik örgünün üzerine 128 sıra ajur desen çalıştım. Şimdi 129. sırayı örerken sol kenarda ilk yaka ilmeğini eksilteceğim. Bu sıradan itibaren de birinci ajur desene başlangıç yapıyorum. 4 sıra haroşa öreceğiz ilk olarak. Son 4 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Sol şişimde 4 ilmek kaldı. Şimdi yaka ilmekleri için ilk eksiltmeyi yapacağım. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeğin yönü sağ tarafa bakıyor. İlk yaka ilmeğini eksilttim. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. İkinci haroşa sırasını öreceğim. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. 2 sıra haroşa ördüm. Şimdi 2 sıra daha haroşa örelim. Birinci ajur desende 4 sıra haroşa ördüm.
Birinci sırayı örerken sol kenarda ilk yaka ilmeğini eksilttim. Şimdi ajur desenin 5. sırasına başlayacağım. Düz öreceğim ve yine sol tarafta ikinci yaka ilmeğini eksilteceğim. Son 4 ilmek kalana kadar düz devam ediyorum. Sol şişimde 4 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İkinci yaka ilmeğini eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüş yapıyorum. 6. sırada bütün ilmekleri ters örüyorum. Altıncı sırayı tamamlayıp dönüyorum. 7. sıraya başlayacağım. Ajur sırası. Başlangıçta ilmek eksiltmediğim için aynen buradaki gibi sırayı takip edeceğim. Her 4 sırada bir de ilmek eksilteceğim sol kenarda. Şöyle belirteyim. İlk haroşa sırasında ve 5. sırada ilmek eksiltmeler bu şekilde devam edecek. Şimdi kenar ilmekten sonra bir ilmek artırarak ajur sırasına başlıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir artış yapıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Lastik örgünün üzerinde 208 sıra olunca ajur desen sırası omuz eğimlerini yapmaya başlayacağız. Omuz eğimlerine geldiğimizde tekrar birlikte olacağız. Bu şekilde devam edelim. Sol ön bedende lastik örgüden sonra 208 sıra ajur desen ördüm. 209. sırayı ördükten sonra omuz eğimleri için dönüşte kısa satır dönüşleri yapacağız. İlk kısa satır dönüşü yapacağımız yeri işaretliyorum. Sağ taraftan 4 ilmek ayırıyorum. Dönüşte buradan ilk kısa satır dönüşünü yapacağız. Birinci ajur desen çalışıyoruz. 3. tekrara başlayacağım. 4 sıra haroşa öreceğim. Birinci sıraya başlıyorum. Burada yaka ilmeği eksilteceğiz. Son 4 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. İlk ikisini birlikte örerek yaka için bir ilmek daha eksilttim. Bu eksilttiğim ilmekle birlikte yaka için toplam 21 ilmek eksiltmiş oldum. Toplam 25 ilmek eksilecek. Her 4 sırada bir eksiltmeye devam edeceğiz. Dönüyorum. Ayraca kadar haroşa örüyorum. İkinci haroşa sırasına başladım. Ayraca kadar geldim. Yine 4 ilmek ayırıyorum. İkinci kısa satır dönüş yerimizi işaretliyorum. Bu ayracı çıkarıp ilk dönüşü yapıyorum. Sağ şişime bir ilmek alıp geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturdum. 3. haroşa sırasına başlıyorum. Ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Bu şekilde kısa satır dönüşleri yapacağız. Aynen diğer ön bedende yaptığımız gibi. 10 kez 4'er ilmek ayırarak dönüş yapıyoruz. Kalan ilmekleri de 3'er 3'er ayırıp dönüşler yaparak tamamlıyoruz. Son kısa satır dönüşünü yaparken tekrar birlikte olacağız. Sol ön bedende son kez omuz eğimi için kısa satır dönüşü yapıyorum. 3 ilmek örüyorum. Kısa satır dönüşü yapıp yaka kenarına kadar 3 ilmeği örüyorum. Yine ilk ilmeği sağ şişime aktarıp şöyle geriye doğru çekiyorum. Kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Ters tarafta bir sıra ters öreceğiz. Sıra sonuna kadar kısa satır ilmeklerini de örüyoruz. Dönüşte ilmekleri kapatacağız.
Kısa satır ilmeklerini yine çift olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi bütün ilmekleri kapatacağım. Şişimde toplam 49 ilmek var. Örerek kapatıyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. Ön yüzde olduğumuz için önce ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirip ilmek eksiltiyorum. Sırayla bu şekilde bütün ilmekleri kapatıyorum. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipi keseceğim. Yine omuz dikişi için ip ayırıyorum. İpi kesiyorum. Son ilmeğin içerisinden ipi geçirip burayı sabitliyorum. Sol ön bedeninde örme işlemini tamamladım. İkinci videonun sonuna geldik. Bundan sonraki işlemleri 3. videoda anlatacağım. 3. videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.